Karmaşık teknikler yok, kafa karışıklığı yok. Sadece temel tekniklerle çocuklarımızın çantasına takacağımız, yetişkinlerin de severek tercih edeceği aksesuarlar hazırlıyoruz. Atölye Masal'dan ben Gülay Işıklıoğlu. Herkese merhabalar. Topluluk sekmesindeki anketime gösterdiğiniz yoğun ilgi beni çok mutlu etti. Çoğunluk en pratik tarifleri görmek istedi ama yorumlarda çok özel bir istek vardı. Erkek çocuklar için de modeller gelsin demiştiniz. Ben de sizi kırmadım ve yapımı çok keyifli, hızlıca biten bu anahtarlık tarifiyle geldim. Bu projenin en güzel yanı elinizde kalan az miktardaki ipleri değerlendirebiliyor olmanız. 4 milim gözler, isterseniz işlemede yapabilirsiniz, Fransız düğümü çalışabilirsiniz. Onu da basit anlatıyorum, videosuna eklerim ve bir de anahtarlık aparatı. Malzemelerimiz bu kadar ama ortaya çıkan iş çok değerli. Karmaşık teknikler yok, kafa karışıklığı yok. Sadece temel tekniklerle çocuklarımızın çantasına takacağımız, yetişkinlerin de severek tercih edeceği aksesuarlar hazırlıyoruz. Hadi hemen yapımına geçelim. Kırmızı renkli ipimle zincir çekerek başlayacağım. İpimi tığımın kancasıyla şöyle bir tur çeviriyorum. İki parmağımla tutuyorum. İpimi alıyorum. Oluşturduğum halkanın içerisinden geçiriyorum. Aynı şekilde alıyorum. Halkadan geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımı hafif yan çeviriyorum. Şöyle yanda göreceğiniz kesik çizgilerden alarak öreceğiz. Tığımın kancasını geçirdim. İpimi kesik çizgiden alıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği örüyorum. 1. Tığımı geçiriyorum, ipimi alıyorum. İkisini bölüyorum. 2. 3. 4. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra son kalan bir zincire de sık iğneler çalışacağız. Ama aynı yere bir tane yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Aynı yere 3 sık iğne yaparak dönüyorum. Zincirin diğer tarafından örmeye devam edeceğim. Şimdi bir sonraki ilk oluşan boşluktan öreceğim. İpimi de şöyle arada yürütüyorum saklamak için. Birinci sık iğne. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Zinciri çevirerek örmemizin sebebi arada boşluk bırakmamaktır. Şimdi ilk ördüğümüz sık iğnenin bulunduğu yerden sık iğne öreceğiz. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Başlangıcı 3 ile dönmüş olacağız. Burada da 3 tane yapmıştık. Burada da 3 tane yapmış oluyoruz. Kendimize şöyle bir ilmek belirleyici yapalım. Varsa kullandığınız ilmek belirleyicileri takabilirsiniz ya da farklı bir renkte ip koyabilirsiniz. Şimdi ilk sık iğnenin içerisine bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı yere 2 tane sık iğne örüyorum. Sonraki 3 ilmeği 1, 2, 3 tek olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğe aynı yere 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2 ve 3. Tam tepedeyim. Şimdi buraya bir tane sık iğne örüyorum. Bir sonrakine 3 tane sık iğne yine aynı yere örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir sonrakine aynı yere 3 tane sık iğne örüyorum. Ve son kalan sık iğneyi de bir tane sık iğne örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sık iğnemiz oldu. Bakın ne yaptık? Bir tane arttırdık. 3 tane sık iğne ördük. Dönüşün sağ tarafında 3 tane aynı yere sık iğne ördük. Bir tane tepede ördük. 3 tane aynı yerde ördük. Bu bizim dikdörtgen bir formda parça elde etmemizi sağlayacak. Şimdi bir üst sıradayım. Bir sık iğne örerek başlıyorum. Bir sonraki ilmeğe aynı yere 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. Şimdi devam ediyorum. Bir sık iğne, bir sonrakine ikinci sık iğne, bir sonrakine üçüncü sık iğne, bir sonrakine dördüncü sık iğne. Aralarda arttırma yok, düz örüyoruz. Şimdi geldik yine köşeye. Aynı yere 3 tane. 1, 2, 3. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğim ama arka arkaya. 1, 2, 3. Şimdi bir sonrakinde yine aynı yere 3 tane sık iğne örüyorum.
Bakın aynı yere 3 tane ördüm. Şimdi devam edeceğim sık iğnelerle. 1, 2, 3 ve 4. Bir sonrakine aynı yere 1, 2, 3 sık iğne ve kalan sık iğneleri örüyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 tane sık iğne. Bakın dikdörtgen form almaya başladı. Sayılar biraz karışık gibi görünebilir ama hiç tereddüt etmeyin. Videoda dikkatli kaçırmadan sayarsanız herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Ayrıca videoyu daha rahat takip edebilmeniz adına kullanılan teknikleri açıklayan, sayıları kolayca takip edebileceğiniz kitapçıklar hazırladım. Hem Türkçe hem İngilizce olarak sembolik fiyatlarla isterseniz bunları da sahip olabilirsiniz. Ayrıca kanal üyesiyseniz eğer kanal üyelerime, tarif kulübü üyelerime ücretsiz olarak tariflerimin kitapçıklarını gönderiyorum. Siz de bu ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz. Şimdi devam edelim örmeye. İlmek belirleyici ipimi şöyle arkaya doğru alacağım. Bir sık iğne, bir yanındakine bir sık iğne. Toplamda 2 tane sık iğne örüyorum. Bir sonrakine 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 3 tane ördüm. Şimdi sık iğnelerle devam ediyoruz yine. 1, 2, her birine bir tane. 3, 4, 5 ve 6. Geldim köşeye. Aynı yere 3 tane. 1, 2 ve 3. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane örüyorum. Köşedeyim. Aynı yere 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. Döndüm, devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi köşeyi yapacağım. Aynı yere 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 sık iğne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 adet sık iğnemiz var. Başlangıç noktamız genişliyor. Burayı arabanın önü olarak kullanacağız. Tavan kısmını bitirdik. Yan kısımlarla tavanı nasıl ayıracağız onu göstereceğim. Şöyle baktığımızda ilmeğin her iki tarafı var. Bir bize bakan tarafı, bir de dış tarafı ikiye ayrılıyor. Bize bakan tarafı değil, arka tarafından alarak öreceğiz şimdi. Bakın bir tanesine tığımı geçiriyorum, arkasından alıyorum ipimi ve tığımdakinden geçiriyorum. Arkadaki ilmekten ipimi alıyorum, tığımdakinin içinden geçiriyorum, ilmek kaydırma yapıyoruz. 35 sık iğnenin hepsine birer tane ilmek kaydırma yapacağız ve bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Ve sonuncuyu da yapıyorum. Bakın bu şekilde görüntü aldık. Devam ettikçe neden yaptığımız daha da iyi anlıyor olacağız. Yeni başlayanlar için hem minik hem de birçok tekniği bir arada görebilecekleri bir ürün olacak. Şimdi bu sırada da yine arka ilmeklerden alarak devam edeceğiz ama bu kez sık iğne çalışıyor olacağız. Bakın alıyorum, sık iğne yapıyorum. Alıyorum, ikisini bir örüyorum, sık iğne yapıyorum. 35 adet sık iğne çalışıyor olacağız. Yeni başlayan arkadaşlar için de teknik videolarım var da detaylı ve yavaş anlattım. Onları da ekleyeyim açıklamaya, izleyerek faydalanabilirsiniz. Üye olarak da bazı videolarıma erişim sağlayabileceksiniz. Hemen örelim, devam edelim. 35 sık iğneyi değiştirmeden toplamda 6 sıra boyunca aynı işlemi yapacağız. Ama bu sıraları örerken ilmeklerin her iki tarafına da alarak öreceğiz. Buna dikkat edelim. Alıyorum, sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne. 6 sırayı tamamlayalım. Devam edelim. Şimdi düz sıraları ördükten sonra elde edeceğimiz görüntü bu şekilde. Toparlayacağız alt tarafını da. 1, 2 sık iğne örüyorum. Şimdi bir sonraki 3 ilmekte ilmeklerin bana bakan tarafından tığımı topluyorum. 1, 2, 3. Aynı ilmeklere 3 kez batarak arttırmıştık, genişletmiştik. Şimdi toparlayacağız. Üçünü bir çekiyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini örüyorum ve eksiltmiş oluyorum. 1, 2,
3, 4, 5 ve 6. Şimdi yine 3 tane ilmeklerin bana bakan taraflarından tığıma topluyorum. Tığda 4 tane ilmek olacak. İlk ilmeğimi tutuyorum. Üçünün içinden ipimi geçiriyorum. İkisini bir örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 örüyorum. 1, 2, 3. Ön ilmeklerden alıyorum. Üçünü bir örüyorum. Tığımdakiyle birlikte örüp azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 örüyorum. 1, 2, 3'ünü alıyorum, örüyorum ve azaltmış oluyorum. Geri kalan 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örüyorum. Hemen kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıradan devam edelim. Bir sık iğne örüyorum. 3 ilmeği beraber örüyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği beraber örüyorum. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği beraber örüyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği beraber örüyorum. 1, 2, 3 sık iğne örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi daha fazla daraltmadan elyaf dolumu yapalım. Elimizle şekil vererek elyafı yerleştirelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 adet sık iğnemiz var. Şimdi hemen sıranın başında üçünü bir örüyorum. 1, 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği beraber örüyorum. 1 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 sık iğneyi beraber örüyorum. 1, 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 sık iğneyi beraber örüyorum. Ve kalan 1, 2 sık iğnemi örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sık iğnem kaldı. İpimi kesiyorum. İğne yardımıyla toparlayacağım. Şimdi ilmeklerin dış tarafından iğnemdeki ipimi geçiriyorum. Ve çekiyorum, kapatıyorum. Kilitliyorum, ipimin ucunu saklıyorum. Ve tamamlamış olduk. Ön kısmı olarak bu kısmı kullanacağız. Şimdi gözlerle devam edelim. Sarı renkli ipimi orta parmağımdan şöyle doluyorum, çaprazı görüyorum, tutuyorum. Tığımla halkanın içerisinden ip alıyorum, bir tane kilitliyorum. Halkanın içerisinden aldığım ipi örerek sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi önce halkayı sıkıştırıyorum, sonra kısa ipi çekiyorum. Sıkıştırıyorum, kapatıyorum. İlk ilmeğin içinden ipimi alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum ve kapatıyorum. Bu bizim gözümüz olacak. İpi şöyle kısa kesiyorum. Şimdi size bir kenar kapama tekniği de göstereceğim. İpimi kestim. Bir sonraki değil,
Bir tane atlayarak ilmekten bakın arkadan öne doğru geliyorum. Bu kestiğim ipi tığımla arkaya geçiriyorum. Bu kadarla bırakmıyorum. Bakın geldiğim ilmekten yine arkadan giriyorum. Bu ipi bu kez tekrar buradan arkaya çekiyorum. Örgüyü devam ettirmiş olduk. Bu iplerin ucunu arkada ben yapıştırarak kullanacağım için hazırlıyorum. Dikmek istiyorsanız arabaya dikerek de kullanabilirsiniz. 5 milim gözüm var. İsterseniz işleme de yapabilirsiniz. Yerleştiriyorum bakın. Arkasından mühürleme tekniğiyle sabitleyeceğim. Çakmak kullanırken çok dikkatli olun. Örgü parçası yanmasın. Bu şekilde sabitlemiş oldum. Bundan bir tane daha çalışalım. Şimdi tekerleri örelim. Aynı yöntemle sihirli halkamı yapıyorum. Bu kez sayımızı değiştireceğiz. Sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet sık iğne örüyorum. Ve yine gözde yaptığımız gibi kapatıyoruz. 4 adet örüyoruz. Yine tekerleri de dikecekseniz eğer ipinizi ona göre kısa uzun kesebilirsiniz. Ben yapıştırma yapacağım için kısa kesip hazırlıyorum. Parçaları tamamlayalım. Araba üzerindeki işlemelerimizi, toparlamalarımızı yapalım. Öncelikle ön camıyı örelim. Zincir çekiyorum. Tığımın kancasıyla ipimi alıyorum. Kıvırıyorum, tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İlk zincirden başlayarak sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi şöyle aradan yürüteceğim. Şöyle alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. İlk ilmeğin içerisinden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi uzun kesiyorum dikiş için. Anahtarlık dikmek için kırmızı ipimi şöyle çıkartacağım şimdilik. Önce camları yapalım. Arabanın arka tarafı başlangıç noktamız arka taraf olacak demiştik. Ön tarafından şimdi parçamı şöyle alıyorum, koyuyorum. Bakın bir sıra aşağıdan dikişini yapacağım. Şöyle hizalıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne boyunca dikeceğiz. Bir arabadan alıyorum. Bir camdan. Bir arabadan. Bir camdan. Tüm etrafını aynı şekilde dönüyorum. İlmekleri atlamadan dikelim. Ve uzak bir yerden çıkıp ipimi kesiyorum. Şimdi ön camını tamamladık. Uzunca bir ip aldım yan camları çalışmak için. Şöyle arkadan alttan bir yerden geliyorum. Şimdi şöyle hemen yandan bakın. 2 ya da 3 sık iğne boşluk bırakabilirsiniz arada. Elinizdeki parçaya göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi yan taraftan şöyle 2 sıra aşağıdan 3. sırada bir sık iğne boyunca iğne ardı yapıyorum. Bir tane yaptık. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinciyi yapıyorum. Şimdi beşinciyi yaparken diğer taraftan çıkacağım. Arada 2 boşluk bırakıyorum. 2 sıra sonrasına yani ikinci üçüncü sıra arasında çalışıyorum. Şimdi 2 sıra yan tarafta şuradan sayıyorum. 2 ile 3'ün arasında çalışıyorum. 2 sık iğne boyunca yapacağız. 1 2 ve üçüncüyü yapacağım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne boşluk bırakıyorum. İpimi geçiriyorum. 2 sık iğne boyunca işliyorum. 1 2 ve 3 olacak. Şimdi arkaya geçiyorum. Bakın. 2 sık iğne boşluk bıraktım. İğnemle ipimi geçirdim. Şöyle düzeltiyorum. Şu ipimizi çıkaralım artık. Şimdi arkada uzun bir cam yapalım. Şöyle alabilirim. 2, 4, 5 sık iğne boyunca yapıyorum. 1 ve 2 yeterli olacak. Şimdi dönüyorum. 2 boşluk bırakmıştık. 2 boşluk bırakıyorum. 2 sık iğne boyunca yapacağım. Bir sıra aşağı indiriyorum. Dönerek ördüğümüz için
kayıyor. Şimdi böyle 1, 2 ve 3 olacak. Bir boşluk bırakıyorum. 2 sık iğne boyunca. Diğer tarafta yaptığımızın aynısını yapıyoruz. 3 kez dolduruyorum. Şimdi 2 boşluk bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonuncuyu buradan çıkartacağım. Bu şekilde bakın işlemiş olduk. Şimdi gözleri yerleştirelim. İğneleyerek yerlerini belirleyeceğim. Evet, bu şekilde yapıştırabiliriz. Ön camların hemen altına şöyle yapıştıracağım. Evet, sevimli hali ortaya çıkmaya başladı bile. Şimdi tekerlekleri yapıştıralım. Ve işte tekerlekleri de yapıştırdıktan sonra elde ettiğimiz görüntü. Şimdi ışıltılarını da ekleyelim. Şimdi öncelikle ön camına yapacağım. Şöyle uzak bir yerden geliyorum. Cam çerçevesi boyunca geçiyorum. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Benim kullandığım böyle hafif sert dokulu bir simli ip. Derseniz bunu detayları eklemeyebilirsiniz ama ben yakıştırdığım için eklemeyi tercih ettim. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Başka önerileriniz varsa ya da yapacağınız farklı bir uygulama varsa siz de benimle paylaşmış olabilirsiniz. Paylaşarak fikir verebilirsiniz. Sevinirim. Bakın diğer camların da etrafından şöyle geçiyorum. Şöyle sağına ve soluna, altlarına koymayı tercih edeceğim. Siz nerelerde dokunuşlar yapmak isterseniz onu da yazın. Şöyle arka cama ilerliyorum. Şimdi hemen hızlıca hepsini yapalım. Evet, işlemelerimizle son halini vermiş olduk. Şimdi şu şekilde kalın bir anahtarım var. Zinciri kalın. Bu tür anahtarlıklarda tabii dikmeyi tercih ediyorum ben. Alet edevat kullandığım videolarımda var. İnce olanlarda açıp takabiliyorum. Kalın zincirli olanları dikiyorum. Dikmek daha sağlıklı mı dersiniz? Siz nasıl kullanıyorsunuz ya da kullanmayı düşünürsünüz? Dikiş yöntemi sizin için nasıl? Yorumlarınızı, düşüncelerinizi de yazın lütfen. Deneyimlerinizi paylaşırsanız hep birlikte faydalanırız. Bu anahtarlığı çocuklarınızla birlikte bile yapabilirsiniz. Hem el becerileri gelişir hem de kendileri tasarlamış olurlar. Keyifli bir etkinlik de yapmış olursunuz beraber. Beslenme çantalarında, okul çantalarında, kalemliklerde kullanabilecek keyifli bir ürün olacak. Yetişkinler de çok rahat taşıyabilirler. Bu şekilde sevimli, şık hediyeler de yapabilirsiniz ayrıca. Hanımların, beylerin çok hoşuna gidecektir. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da mutlaka videomu paylaşın. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Üye olarak kanal ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz. Püf noktaları konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Birbirimize faydalı oluyoruz. Ayrıca videolara daha erken erişim sağlayabiliyorlar. Üye olanlar siz de bu fırsattan yararlanın derim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.